Efendim merhabalar, ekonomist Artuğ Çetin bizimle birlikte. Kendisi çok sık ekrana çıkmayı tercih etmiyor. Ancak çok kritik zamanlarda önemli açıklamalar yapmak üzere bağlanıyor. Bugün de yeni yıla, 2025 yılına bir bakış yapmasını rica edeceğiz. Hem Türkiye hem dünya ekonomisiyle ilgili öngörüleri neler? Eğer izin verirseniz Artuğ Bey hemen bugün açıklanan rakamları paylaşmak isterim. Zira TÜİK der ki enflasyon rakamları 44,38. Ancak bağımsız bir kuruluş olan ENAK da der ki hayır, tam iki katı 83,40. Hangisi doğru söylüyor? Bu bir. İkincisi, aradaki bu fark vatandaşa nasıl yansır? Şöyle ki ben isterseniz sorunuza bir kere direkt bir cevap vereyim. E, Devletler, üzülerek söylüyorum, bu sadece Türkiye için değil. Bütün devletler önümüzdeki 10, 15, 20 yıl boyunca enflasyonla ilgili yanlış beyan verecekler. Çünkü buna mecburlar. Bunun harici herhangi bir şekilde bir politik siyasi hareket yapma imkanları yok. Çünkü dünya ekonomisi birazdan global perspektiften girip daha sonra sizinle Türkiye'ye de fokuslanarak yapacağımız bu yayın çerçevesinde bir bunun sebeplerini size anlatacağım. Ama temel olarak bu verilerin enak olmuş, devlet olmuş. Evet, enak belki daha realiteye yakın. Çünkü sokakta, çarşıda, pazarda insanlar bu şekilde söylüyorlar. Bu şekilde hissediyorlar. Ama e, devlet elinde olan borcu azaltmak için ve bunu halkın sırtına enflasyonla yıkarak azaltabilmek için parayı değersizleştirebilmek ve bunu değersizleştirirken de elindeki o yükü, o borç yükünü değersizleştirebilmek hedefiyle enflasyonu bu şekilde yaşatmak zorunda. Başka türlü bu borçları eritemeyecekler. Dünya sistemi tarihte görülmemiş şekilde borçla karşı karşıya. Bunu da tam anlamıyla benim hep söylediğim para sistemine sebepten kaynaklanıyor. Çünkü dünyada para borç olarak basılarak ticari bankalar, yani sokakta şubesini gördüğümüz ticari bankalar vesilesiyle halka indiriliyor. Biz hep diyoruz ki merkez bankaları efendim para basıyor. Ben size samimi söyleyeyim. Merkez bankaların ahı gitmiş, vahı kalmış. Bugün dünyada para sistemini yöneten merkez bankaları değil. Bugün dünyada para sistemini yöneten, kredileri yoktan var ederek para üretip veren ticari bankalar yönetiyor. Dolayısıyla da inanılmaz yoğun ve büyük bir şekilde kredi verildiği için, yani para yaratıldığı için, yani piyasaya para sürüldüğü için çok olan şey değerini kaybeder. Çok olan para da alım gücünü kaybediyor. Alım gücünü kaybedince kimin işine yarıyor? Şimdi bağlayalım. Elinde ilgili para birimiyle alakalı borcu olan, yani devletin borcu var. Neyle? TL ile, Türk lirasıyla. Amerika'nın borcu var. Neyle? Dolarla. Avrupa'nın borcu var. Neyle? Euro'yla. İşte bunların alım gücünü düşürdükleri noktada bu borçları eriyor. Çok basit. Hatırlayalım. Bizim yaşlarımızda olanlar işte 80'lerin 90'ların enflasyonlarını bilirler. Ev alınırdı. İlk 3 yıl çok zorlanırdı taksit ödenmek için. Ayda işte 5 birim, 10 birim kredi taksiti ödenirdi. Maaşlar 20 birimdi. Zar zor yeterdi.
Ama 3 yıl sonra o maaş 100 birime gelirdi enflasyon artışlarından dolayı. Kredi borcu yine 5'te 10'da kalırdı. Dolayısıyla kredi artık toplam gelirinizin %3'ü 5'i gibi bir yükle sizin sırtınıza binerdi. Yani borcunuzu eritirdiniz enflasyona karşı. İşte devletlerin de yaptığı şu an bu. Yapmak zorunda olduğu da bu. Bunu ne zamana kadar devam ettirecekler Artuğ Bey? Daha ne kadar su kaldırır bu formül? Şöyle ki isterseniz tam şu aşamada iki tane hani tam yerine rast geldi. Rahmetli Levent Kırca misali. Biz de yerine koyalım. 12 ve 11 numaralı chartlarımızı burada kullanabiliriz. Ve orada sırasıyla şöyle söyleyeyim ben size. Biri 11 numarada şunu görüyoruz. Dünyadaki birçok para birimi işte dolar, euro, frank, Japon yen bunların altına karşı alım gücü kaybını görüyoruz. Bu o kadar düşmüş durumda ki bakın 1971'den bugüne şöyle söyleyeyim ben size. E, 15, daha doğrusu eskiden 1971'de 70'lerin içinde e, alabildiğiniz 1 dolarla gramaj, altın gramajı bugün ile kıyasladığınız zaman inanılmaz derecede düşmüş durumda. Bu düşüşün sebebi yani 50 katı, 70 katı düşmüş durumda. Şimdi bu düşüşün sebebi nereden kaynaklanıyor? Biri karşılıksız basılıp borç vermek suretiyle piyasaya sürülen kaydi para. Bu paranın alım gücü düşüyor. Piyasada elma arttıkça elmanın fiyatı düşer. İşte enflasyon da budur. Sonra ama altın limitli üretildiği için, üretilebildiği için altının değeri kendini koruyor. Buradan baktığınız zaman alım gücü düşüyor. Bir bu. İki, ne kadar su kaldırır sorusuna şöyle cevap vereyim. 12 numaralı chartımıza baktığımız zaman da burada Amerika enflasyonunu, tüketici enflasyonunu 1815'ten 2024'e kadar görüyorsunuz. Ve burada gördüğünüzde hep çok net çıkış, iniş, çıkış, iniş. Bu hep böyle devam ediyor. Ve şu an baktığınız zaman bu enflasyon çıkış trendi. Ve bunun gidişi şöyle söyleyelim yaklaşık 2045'lere kadar gidecek. Bu ne kadar su kaldırır? Şayet devletler önümüzdeki 20 yılda bu enflasyon vesilesiyle borçlarını eritir, ek borçlanma yapmazlar ise bu su kaldırır. Ama yok bunu beceremezlerse benim hep söylediğim sert düşüş. O zaman sert düşüşte ne demek? Bir anda sistem resetlenir. Dünya devletleri arasında en fazla borcu olan devlet hangisi? Bunu biliyor muyuz Artuğ Bey? Amerika, Sonra Amerika, Japonya aslında bizim bildiğimiz en büyük dünya devletleri. Gelin bakın yine bugün rahmetliyi çok anıyoruz. Tam yerine rast geldi. Manzarayı koyalım. 9 numaralı chartımızda dünya devletlerinde M2 dediğimiz M2 para hacmi yani basılıp piyasaya sürülen ama bugün merkez bankaları basamadığı için parayı kredi vererek ticari bankalar sürdüğü için parayı piyasaya onların toplam sürmüş olduğu o toplam M2 bilançosu M2'nin hacmi para hacmi piyasada dönen para hacmi basılmış para hacmi buna baktığınız zaman bakın 2000 yılından bugüne kaç kat arttığını diyagram size koyu renkli chart gayet net gösteriyor. Yani buna artık 10 misli demeye, 20 misli demeye, 30 misli demeye hacet yok. Şöyle söyleyeyim, para hacmi o günden bugüne takribi 10 katı artmış. Sadece 20 yılda.
Şimdi bu şuna benzer Emel Hanım. Para hacmini ben hep şuna benzetirim. İnsan vücudu ne kadar kan kaldırır? Örnek veriyorum. İnsan vücudunun kilosal olarak ağırlığının %10'u kandır. Mesela ben tıp bilimine hakim değilim ama örnek vermek için söylüyorum. Şimdi siz bu bedene 10 yerine, %10 yerine %30 kan koyduğunuz zaman ne olur? Aşırı kan hastalık yapar. Peki %10 yerine %1 kan koyduğunuz zaman da ne olur? Yine hastalık. Yani bu şu demek. İnsan bedeninin büyüklüğüne göre insan vücudundaki kan oranı belirlenir. Şimdi zurnanın zırt dediği noktaya gelelim. İşte bu diyagram neyi gösterdi bize? Para hacminin 10 kat 25 yılda 20 yılda büyüdüğünü gösterdi. Peki ekonomiler 10 kat büyüdü mü? Yani beden, vücut, para hacmi kansa onun içinde dolaştığı o beden 10 kat büyüdü mü? Hayır. Dünyada ekonomik büyüme %2, %1, %3. %3 ise zaten dehşette. Yani %1, %2. Dolayısıyla taş çatlasın %15 büyüdü. Bir de bunun koronası falan var, küçülme dönemleri. 2008 krizi var, küçülme dönemleri. Ya baktığınız zaman belki de neredeyse hiç büyüyememiş, çok çok az büyümüş bir bedene biz tabiri caizse 10 kat fazla kan yükledik. Bu bedenin sağlıklı olma şansı var mı? Yok. İşte tamamıyla ekonomi budur. Şu anda yaşanan hikaye budur. 2024 yılının özellikle ikinci 6 ayında piyasada TL kalmadı haberlerini sıkça duyduk. Kapalı çarşıda TL yok haberlerini sıkça duyduk. Eğer piyasaya bu denli TL sürülüyorsa biz bu haberleri neden duyduk? Şimdi çok güzel. Aslında bu işte para sisteminin e, yalancı kalpazanlığın, düzenbazlığın sebebidir Emel Hanım. Şöyle ki piyasada para kalmadı. Çünkü piyasaya açık konuşalım. Merkez bankaları parayı sürmüyor. Piyasaya parayı kim sürüyor? Ticari bankalar. Peki ticari bankalar nasıl sürüyor? Kredi vermek suretiyle. Peki krediyi kime veriyor? Kredibilitesi olana, zengine, cebinde zaten parası olana. Şimdi onların da ekonomi büyümüyor. Zaten birazdan konuşacağız. Dünyada şu anda stagflasyon ona gidiliyor. Çünkü 170 yıllık döngüler, 1000 yıllık döngüler 2017 itibariyle bunu işaret ediyor. Artık başladı. Tarihi olarak ciddi bir enflasyonist ama aynı zamanda da büyüyemeyen ekonomi süreçleri başladı. Bunun içindeyiz. Şimdi dolayısıyla da zengin de daha büyük işlere, daha fazla işlere giremiyor. Çünkü ekonomiler büyümüyor. Dolayısıyla piyasaya kredi verilemediği için de para sürülemiyor. Faizler de tabii Türkiye özelinde yüksek olduğu için o maliyetten de kimse borçlanmak istemiyor. Ha, dolayısıyla ne oluyor? Piyasada para kıtlığı yaşanıyor. Bir nevi sentetik olarak, suni olarak bir nevi TL değerlendiriyor. TL'yi değerli hale getiriyor. Faizlerle ilgili öngörünüzü de hazır yeri gelmişken sormak isterim. Ee, Sizce oranlar kademeli olarak neye indirilir? Bununla ilgili mutlaka hesaplamanız vardır. Çünkü bununla ilgili vaatler de var. Okumalarınızla faiz oranlarını nasıl görüyorsunuz 2025 yılı için? Ya e, şimdi benim Türkiye ekonomisiyle alakalı özellikle ve üzülerek söylemek istediğim şöyle bir şey var. Öngörülebilirliğimizi kaybettik. Yani şimdi bir Amerika dünyanın en borçlu ülkesi. Hatta yani 10 numaralı chartı da burada tam koyalım. 1970'ten bu yana
Adamların şu anda geldikleri borç noktası 40 trilyon dolara falan gelmiş. Görüyorsunuz o çark. Şimdi bu kadar borçlu olmasına rağmen bu adam hala bir şekilde yine parasını satabiliyor. Parasını rezerv şeklinde kullandırtırabiliyor. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bu kadar borçlu olabilmesine rağmen yine borçlanabiliyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Tabii tamam, evet, Amerika farklı bir devlet, büyük bir devlet falan. Onları bir kenara bırakalım. Öngörülebilir. Avrupa öngörülebilir. Japonya öngörülebilir. Nasıl yani? Şöyle. Adam kendine göre çıkmış futbol maçına, kuralları değiştirmeden oynuyor. Yani merkez bankaları faiz çıpasıyla paranın piyasadaki dolaşımını yönetebiliyorlar. Faizi arttırdıkları zaman piyasadan para çekiliyor. Faizi indirdikleri zaman piyasaya para sürülüyor. Çünkü kredi vererek para sürülüyor. Şimdi hal böyleyken Türkiye'de bununla alakalı öngörü yapmak birazcık e, ne diyoruz? Bu e, cam şeye bakmak gibi bir şey. Neden? Çünkü biz öngörülemiyoruz. Şimdi bir yıldır, evet, bir faiz çıpasını kullanmaya yönelik bir hareket var. Evet, Türk lirasını faizle değerli kılmaya çalışıp bir şekilde hem e, enflasyonun önüne geçmek, ki bu futbolda bu kural böyledir. Siz futbolun düzenini değiştirirsiniz. Yani ekonomiyi, örnek veriyorum, benim kitabımda yazdığım sisteme döndürürsünüz. O zaman faiz çıpasıyla ekonomiyi yönetmek zorunda kalmazsınız. Ama bugün faiz çıpasıyla yönetiliyorsa siz bu faizi arttırmak zorundaydınız. İşte yaptı Türkiye bunu. Ne yaptı? Sonunda ne oldu? Evet, devlete göre ben bunun ister inansın insanlar, ister inanmasın. Ben de ister inanayım, ister inanmayayım. Fark etmez. En az 80 demiş, öbürü 40 demiş. Ona da bakmıyorum. Ama sonuç itibariyle enflasyonu devlet kendi istatistiki verilerinde düştü şeklinde gösterebiliyor mu? Gösterebiliyor. Bunu nasıl sağlıyor? Faizle sağlıyor. Şimdi dolayısıyla bunu devam ettirmek zorunda Türkiye. Neden? Çünkü Türkiye'ye çok, yani tekrar üzülerek söyleyeyim, sıcak para sokmak zorundalardı geçen. Aksi takdirde ekonomi dönmeyecekti. Bunu yapmanın tek yolu var. Elinde TL tutmadığına göre dünyadaki para sahipleri Türkiye'ye ya dolar ya euro borç verecekler. Doğru mu? Ama adam Türkiye'ye o parayı verdiği zaman bu sefer ne yapacak? Bu sefer o paranın Türk lirasına karşı değer kaybını mı riske alacak? Hayır. Dedi ki ben getiririm paramı ama sen de yüksek faiz uygulayacaksın. Dolayısıyla bu ne oldu? Adam getirdi, örnek veriyorum, 30 milyar doları. Koydu 30 milyon doları TL'ye çevirip Türk lirasıyla %60'tan 55'ten 60 neyse 65'ten bilmiyorum artık. Bir yıl bunu tutacak Türkiye'de. Bu süre takribi Mart, Nisan gibi falan bitiyor. Ondan sonra bu parayı tekrar dolara çevirip kısmi kısmi götürecek. Şimdi bunu götürmeden önce de ona bir anda götürürse ekonomi çökeceği için kaldıramazlar. Türkiye ekonomisi bunu kaldıramaz. Ne yapacağız? Kademeli kademeli düşüreceğiz. Dolayısıyla da muhtemelen bugün işte bankaya yatırdığınız zaman yüzde işte 45-50 veriyorlarsa mevduat faizine, bunu 35-40'lara düşürecekler. Belki 30'lara. Ve o vesileyle de evet, yine TL'de reel bazlı, parasal bazlı pozitif faiz alacaksınız. Ve bu vesileyle de dolarınızı bir anda bozup gitmeyeceksiniz. Kademeli kademeli bozacaksınız. Türk ekonomisini sallamayacak bu da.
O zaman Mart ve Nisan ayında Türk ekonomisinde bir kırılma öngörüyor musunuz? Bu para çekilmeye başlayacağı için. Şöyle ki geçen sene Nisan falandı Türkiye'de bu yönlü bir rahatlamanın başladığı, faizlerin arttırılarak bu ekonomik politikaya geçiş Evet. yapıldığı. Şimdi buradan mantıken baz alırsak yaklaşık aynı dönemde bir yıl doluyor. Ee, Şimdi bunu yapanlar %50 ile 60 ile yatırdılar paraları. Dolar kuru %10-15 değer kazandıysa TL'ye karşı düz hesap %55 ile yatırdı. 15 dolar kurundan kaybetti. %40 net dolar bazında para kazandı. Dehşet bir para. Türkiye %40 dolarla borçlandı. %40 faizle dolarla borçlandı. %35 ile borçlandı. Çılgın bir maliyet. Bu zaten yani açık konuşmak gerekirse ekonomik noktasında ne kadar kırılgan olduğumuzun bir göstergesi. Şimdi dolayısıyla evet bu bir yıl Mart Nisan'da doluyor. Evet işte Trump da geliyor başa. Onun da ekonomi politikaları biliyorsunuz ciddi Amerikan yanlısı, dolar yanlısı. İşte dolayısıyla bu yönde ikisi de birbiriyle çakışıyor. Orada belli bir değiş değişiklik olacaktır. O değişiklik ne olabilir? O değişiklik dediğim gibi evet kademeli kademeli faiz indirilir ama yine yüksek tutulur. Değişikliğin adı da faizin kısmi indirilmeye başlanması olur. Zaten Aralık ayında da Merkez Bankası Türkiye'de hani göstermelik bir 2,5 puan indirdi. İşte bunun devamı gelir ama bu devam hani maksimum olsun olsun 10 puan olsun. Ondan fazlası sallar, ekonomiyi sallar, sarsar. Dolarla Euro'nun arasındaki makas gün gün kapanıyor. Kritik Mart ayında ve Trump'ın da doları destekler açıklamalarıyla dolar Euro'yu geçebilir mi Mart'a yakın tarihlerde? Şöyle tam burada bu noktada ben izin verirseniz şöyle bir şey söylemek istiyorum. O da ikisi de birbirinden beter. İkisinin de sonu gelmiş. Nasıl gelmiş? Dolar 2001 yılında Emel Hanım bakın dikkatle dinleyelim. 2001 yılında izleyicilerimiz için çok önemli. %71'di rezerv para tutulma oranı. Bugün %50-52'lerde. 20 yılda doların rezerv para tutulma oranı %70'den %50'ye düşmüş. Yani 20 bas puan. Baktığınız zaman %30 azalmış. Peki bunun yerini ne almış? Tam yerine rast geldi. Biz de manzara koyalım. 3 numaralı grafiğimizde bakın dikkat edin. 2007'den bu yana fiziksel altın talebini gösteriyor bu. Fiziksel altın talebinin ne kadar ciddi arttığını görüyorsunuz. Yani merkez bankaları altın almaya yöneldi. Rezervi tutan e, kurumlar altın almaya yöneldi. Bir yerde bir şeyler değişecek. Buna az kaldı. Bu değişimi herkes karşılıksız para yani euro, dolar, TL yani karşılıksız basılan şeyler bunlar. Bir alım gücü aslına bakarsanız olmayan günden güne hep alım gücünü kaybeden sahte alım gücü araçları. Kusura bakmayın böyle. Bunların sonu geliyor. Yani fiyat para, yani kaydi para sisteminin sonu geliyor. Ben size demin 12 numaralı chartta göstermiş olduğum bu enflasyonun hani 2045'lere kadar gideceğini göstermiştik ya. Orada işte bu para yani ciddi manada alım gücü kaybedecek. Bu kaydi paralar. Bunun yerini bir şey almak zorunda.
Zaten işte bundan dolayıdır ki. Şimdi siz aslında bana çok basit bir soru sordunuz. Yani euro, dolar ne olacak? Bunun ama bir cevabı, yani gerçek cevabı şu. Ben size kısa vadeli cevap verirsem şunu söylerim. Kısa vadede dolar tekrar bir ateşlenecek ama belki de son ateşlenmelerini yaşayacak. Ha, ama euro ona karşı çok farklı bir para birimi mi? Hayır. Yani bu bütün bu para birimleri, para sistemi ciddi manada bir değişimin eşiğinde. Ben Peki bunu bunların söylüyorum. hepsinin yerini ne alacak Artuğ Bey? Bir şeye mi teslim edecekler, birkaç plan mı var kurucuların elinde? İşte şimdi şöyle, ben sıkılmadan bunu her yayında söyleyeceğim. Siz de sabırla hep her yayında bunu dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de kızmasınlar ama ne yapalım? Yani bugün siz belki 5 defa duydunuz ama başkaları belki ilk defa duyacak. Ya bizim görevimiz de şu. Biz aklımızın zekatını verenlerdeniz. Efendim bizim bu yayınlarla alakalı herhangi bir e, şeyimiz yok. Yani bir talebimiz, bir gelirimiz, bir beklentimiz yok. Biz aklımızın zekatını veriyoruz. Bir nevi hani eğer Cenab-ı Hak 3 kuruş akıl verdiyse bunun karşılığı neyse biz bunun karşılığını ödüyoruz. Şimdi bu perspektiften bakarsak ben tekrar edeyim. Olay çok basit. Son olarak ne oldu? Tek ülke para birimine dayalı bir rezerv para sistemi vardı. Dolara bağlı, petrodolar sistemi. Bütün dünya bunun böyle gitmeyeceğini anladı. Çünkü Amerika hadsiz bir şekilde bunu sanksiyon yani cezalandırmalara aracı kıldı. Ne yaptı? Bir sürü ülkelere bir anda SWIFT yani dolar üzerinden para döndürme, para transferini falan durdurdu. Bunun üzerine bakın çok dikkat edelim. BRICS bir hareket yaptı. BRICS bir anda altın ticaretini Hong Kong üzerinden falan çekerek şu anda işte e, Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi ülkeleri kullanarak İngiltere'den bile daha fazla altın transaksiyonunun dönmesine vesile oldu. BRICS zaten şu anda para birimi olarak da kendini hazırlıyor. Bakın gelecekte şu olacak. Tek ülke para birimine dayalı bir rezerv sisteminden çoklu ülkelerin kurduğu sepetlere dayalı para birimlerinin çakışmasını yaşayacağız. Burada da şöyle bir hikaye var. Batı'nın elindeki enstrüman IMF'nin sahip olduğu e, Special Drawing Rights yani SDR. Bu birkaç para biriminin bir arada bulunduğu bir sepet. Ama burada da liderlik dolarda. Yani bu sepetteki en çok payı dolar alıyor. Bu ne demek? Bir SDR'ı bugün siz kullandığınız zaman şu an biz vatandaş olarak kullanamıyoruz. Bunu sadece devletler, büyük finansal kurumlar aralarında kullanabiliyor ama yarın bunu varsayalım ki halka açtılar. O zaman bir SDR dediğiniz zaman örneğin yarısı %50'si dolarsa bunun o zaman 0,50 dolar arzı yaratmış oluyor piyasa. Yani dolar talebi doğuyor ister istemez. İşte bu sepetteki yüzde oranı o yüzden çok önemli. Dünyadaki bu ne demek oluyor? Bugün petrodolarla örneğin %50 rezervler hala dolarsa yarın IMF'nin SDR'ıyla da bu %50'yi koruyabilirse Amerika hedefine ulaşmış olacak. Yani dünyadaki dolara talep yine aynı seviyede kalacak. Ama Ama Çin diyor ki sevgili Amerika sen zaten bitmişsin diyor. Sen zaten borcun ötesindesin diyor. Sen yani ben ipini çektiğim an batarsın. Elimde 3 trilyon 4 trilyon dolar Amerika'dan alacağım var. Bunu talep ettiğim an batarsın diyor. Dolayısıyla benim diyor SDR'daki payımı arttır.
Şimdi Amerika bunu istemiyor. Çin de bunun üzerine BRICS'le geldi. Son dönemlerdeki gelişme bu. BRICS para birimi ve buna da altına dayalı olarak yapacaklarını beyan ettiler. Şimdi Zurna'nın zırt dediği nokta bu. İşte onlar da bu sepeti, BRICS sepetini hazırlıyor. Yani bir gün gelecek. İşte bu da 2045'e kadar dediğin süreç içinde olmak zorunda. Gelecek. O gün diyecekler ki kardeşim, hani nasıl bugün ya dolar ya euroydu dünyanın en büyük rezerv para sistemleri, değil mi? O gün de BRICS'in parasıyla SDR mesela olacak. Ya o ya o. Bize bu alternatif. Yeter ki ben hep şunun duasını yapıyorum. Bu geçişi tabiri caizse kanlı yapmasın. Tam onu söyleyecektim. Kanlı mı, kansız mı? Peki bu geçiş olduğunu farz edersek, anladığım kadarıyla dünya devletleri diyor ki Amerika senin yediğin yeter, biz de payımızı alalım. Hani Anadolu'da çok güzel bir laf vardır, horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Bu kadar çok horozun olduğu bir dünya nelere gebe? Şöyle ki aslında evet tabiren horoz diyebiliriz. Ama şunu da unutmayalım. Bir horoz bütün kümese yetmiyor. Yani dolayısıyla o kümes tek horozda olursa da mutlu olmuyor. O kümese birkaç horoz koyacaksınız ki hani o dengeyi kurabilirsiniz. Zaten dünyanın dengesinin şaşmasının sebebi Amerika'nın gerek parasal hegemonyasını gerek askeri hegemonyasını tek yönlü kullanmaya başlaması değil mi? Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası o dengelerin bozulması ile başlayan dengesizlik değil miydi? Yani şimdi geçen bir tartışmaya katılmıştım. Orada şöyle bir şey söylendi. İşte Rusya şöyle ilhak ediyor, böyle işgal ediyor. Ben de dedim yani 1990'ların başında efendim Sovyetler Birliği dağılınca ne söz verdi NATO? Ben genişlemeyeceğim dedi. Söz dedi. Peki sözünü tuttu mu? Tutmadı. Genişledi de genişledi. Nereye doğru genişledi? Rusya'ya doğru genişledi. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Biz nasıl Türkiye'de milli misak diyorsak başka ülkelerin de kendi milli misakları. Şimdi Putin de yeter kardeşim dedi. Bununla oynatmam dedi. Böyle düşündünüz mü diye sordum. Herkes sustu. Şimdi demek istediğim evet çok horoz olacak. Belki çok horoz, belki çok rekabet. Rekabet iyidir. Para sisteminde de rekabet iyidir. Serbest ekonomilerde de rekabet iyidir. Dolayısıyla ben bunu yeter ki, bakın yeter ki savaşlara sebep olmadan ekonomik yönetimlerin bir şekilde biraz biri öne çıkarak bunu dengede halka zarar, insanlığa zarar vermeksizin bu geçişi sağlamaları. Yani bakın İkinci Dünya Savaşı kanlı bir parasal sistem rezerv değişimi. Bunu unutmayalım. Şimdi biz bütün duamız bundan ders alınmış olup bir sonraki rezerv sistem değişiminin bu şekilde yani İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında olanlar gibi olmaması. Yani Savaşsız aslında asıl da dünya olmaz. pandemiyi bu son konuştuklarımız nedeniyle yaşadı. Doğru mu anladım Artuğ Bey? Ya Aslında şimdi dünya bakın pandemiyi bunun için yaşadı. Asıl soruyu şöyle sormak isterim. Vatandaş nezdinde devletlerin kendi aralarında anlaştığının müjdesi hangi emarelerle gelir? Ya da anlaşmanın artık sizin az önce duasını yaptığınız şekliyle olmayıp da tehlike sinyallerinin, çanlarının çaldığının göstergesi nedir? Her iki kutupta da şöyle vatandaş bunu nasıl hisseder? çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle ki önemli olan zaten vatandaşın bunu hissetmesi. Yani Bizim zaten derdimiz o. bizim derdimiz o. Aynen. Yani bizim başka bir derdimiz yok. Ee, burada da e, şöyle isterseniz bazı yine
e, diyagram ve şeylerle, verilerle buna cevap verelim. Özellikle Amerika'daki enflasyonist e, enflasyon rakamlarını 12 nolu chartta size göstermiştim. Bu hani işaret olması noktasında önümüzdeki süreçte bütün gelişmiş ülkelerin enflasyonlarının yakın süreçte belki bir iki yıllık süreçte daha öyle düşer gibi gözüktüğünü yaşayacağız. Ama hatırlayın Amerika'da %6'lar 7'ler konuşulmuştu enflasyonda. Bundan birkaç yıl önce. Şimdi Avrupa hakeza. Bugün bu arada Avrupa'da da Almanya mesela e, enflasyonu reelde %2 göster şeyde istatistiki de %2 falan görüyorsunuz ama e, %7-8'den aşağı değil gerçekten. Yani Türkiye'deki ENAK ve İstatistik Enstitüsü arasındaki fark burada da var yani hiç öyle her yerde aynı. Almanya'da enflasyon %8 mi reelde Artuğ Bey? Ben size şöyle söyleyeyim. Vatandaşın söylediği şu. Geçen yılki yağ fiyatıyla, ekmek fiyatıyla, kahve fiyatıyla bu yılki arasında ciddi fark var. Çok ciddi fark var. Almanya'da SGK primlerini %30 arttırdılar. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana. Yani e, %30 primlerin arttırılması. Şimdi bunlar ciddi şeyler. Türkiye'de %30 böyle hop geçer gider. Almanya burası ya. Hani %2'ydi enflasyon. Ne oldu? Şimdi demek istediğim bütün dünya ülkeleri bununla oynuyor. Halk nasıl anlayacak? Bu size Amerika e, örneğinden şöyle gösterebilir. Büyük devletlerin reel enflasyonlarının 5, 6, 7'leri gelip hatta onları zorlamaya başladığı noktalarda artık bazı şeylerin ciddi ciddi e, risk altında olduğunu görebiliriz. Büyüme oranlarının çünkü çok açık ve net bakın 167-68 yıllık düz hesap 170 yıllık döngülerle baktığınız zaman şu an tekrar tarihi bir enflasyonist ama büyümeyen ekonomi yani stagflasyon dönemine giriyoruz. Çin son dönemlerde eksi büyüme yaşıyor. Yani eksi enflasyon yaşıyor. Deflasyon. Şimdi bunu ne yapacak? Dumping yapmak zorunda. Yoksa üretimi sıkıntıya girecek. Dumping yapan Çin'in karşısında dünya fiyatlamada ne yapacak? Dünya zora girecek. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman gidişat şu. Büyümeyen ekonomiler ama yükselen fiyatlar. İşte bu böyle 10 yıllar boyu gitmez. Ekonomi büyümüş olsa enflasyonun çaresi daha kolay. Ama ekonomi büyümedikçe bu iş bir nevi eksi spiral diyoruz biz buna aşağı inen spiral. Bunun kopma noktası ya bir resetle oluyor ya bir sistem yani resetle sistem değişikliği aslında aynı şeyler. Yeni bir borçlanma aracıyla ancak olur. İşte bu da yeni para sistemi. İşte bu gidişat enflasyonların Avrupa veya büyük ülkelerde, gelişmiş ekonomilerde altıların, yedilerin üstüne çıkmaya başladı. Bugün utopik gelebilir bu konuşmalarım size. Ama ben bundan 8-10 yıl önce de bazı şeyleri söylediğimde bana deli diyorlardı. Biz buna alışırız. Dolayısıyla hani o perspektiften baktığımız zaman yine tekrar ediyorum yanlış çıkmak umuduyla söylüyorum. Tutmasın bu öngörülerim ama bu noktalara gittiğini görürsek işte tehlike çanları çalıyor. Peki bu dönemde ne yapılır? Yani bu dönemde ne yapayım? Yani adımız çıktı altıncı hocaya, düşmez gümüşçü hocaya. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yok yani yok. Bakın altın yine burada gelin size çok güzel bir aslında
bir çalışma göstereceğim. O da bir numaralı chart, daha doğrusu chart değil, tablo. Orada da şunu görüyoruz. E, 2000 yılından bu yana her ayın sonunda aynı oranda altın alıp bunu bugüne kadar tutmanız durumunda. Yani bakın, her ayın sonunda 2000 yılının dan itibaren her ayın sonunda altın alıyorsunuz. Bunun bugüne kadarki karlılığı nasıl geliyor? Bu tablo yemyeşil. Niye yeşil biliyor musun? Çünkü hep kazandı. Hatta ve hatta son 2023'ten bu yana %20'nin, %19'un, %25'in, 30'un altında kazandırmamış. Niye? Sistem değişik. Bu sistem değişikliklerinde hep altına gümüşe işte geçiş oluyor. Bakın, burada 2 numaralı chart'ı koyalım ve arkasından da gümüşe geçeceğim. Çünkü artık vatandaşa ne yapmaları lazımı net ortaya koymam lazım. Altın 1970'ten bu yana dolar ons fiyatı ciddi artmış. Bakın, en sonda bir çanak gibi bir şey olmuş. Kulpu olmuş. Sonra bir anda yukarı çıkmış. Yani 2000, 1900, 2000, 1750 oralardan sonra bir anda 2700'lere gelmiş. İşte bu kopuşu yaşadı. Şimdi tam burada, bu noktada gümüşe bakalım. Gümüşte de 4 numaralı çarta gelirsek, gümüş bu çanağı, kulpu yaşıyor. Şu an kulp kısmında, ama ondan sonraki kopmayı daha yaşamadı. Yani gümüş altını takip edeceğini öngörürsek, şimdi gümüş dönemi şimdi başlayacak. Tamam mı? Birincisi bu. Yani o chartlara baktığınız zaman zaten altınla gümüş arasında çok benzerlik görürsünüz gidişatları. O zaman sıralamayı değiştiriyor muyuz Artuğ Bey? Sizinle her yayında zirveye altına oturturduk. Bu yayında altının yerini gümüşe teslim ediyor muyuz? Şu an gümüş zamanı. Çünkü şu an gümüşteki artış potansiyeli, altın potansiyelini yaptı. Biraz dinlenmek zorunda. Çok ciddi durdu, 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 durdu. İnanılmaz derecede %30'lara vardı yani artış. Bir yıl içinde. Ya bu, baktığınız zaman bir değerli metal için, hele hele altın gibi stabil bir değer için çok çok ciddi bir rakam. Şimdi buradan yola çıkarsak, gümüş daha bunu yapmadı. Buradan aynı şekilde o 4 numaralı chart ile, yani gümüşün chartı ile altının chartını kıyasladığınız zaman gümüşteki o son yükseliş eksik. İşte onun gelmesini bekliyor. Birincisi bu. O 2025 yılında olur mu hızlı yükselişi? Olacak gibi gözüküyor. Olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani şöyle söyleyeyim. Olmazsa ne olur? Ya bir yıl sonra olur ya. Yani hani ne aceleniz var kardeşim? Sonuç itibarıyla kazanalım da bir yıl sonra kazanalım. Peki, burada bir de platin önemlidir. Gümüşle de kıyasladığınız zaman platinde daha fazla potansiyel. Ha, ama ben şöyle söyleyeyim. Platin aslında aynı zamanda teknolojik bir değer olduğu için, hani e, altın ve gümüş her zaman para sayılan değerlerdi. Platin tarih boyu böyle bir değer değildi. Dolayısıyla ben vatandaş olarak neyim var neyim yok platine koymam. Ama platinin gümüşle kıyasladığınız zaman gidişatı daha fazla artış potansiyeline sahip. Şöyle söyleyeyim, gümüş 2 katı artacaksa platin 4 katı artacak. Altın
platin rasyosu tarihin en düşük seviyesinde. Dolayısıyla bir artış bekleniyor. Ha, işte tam bu noktada ama dediğim gibi gümüş ve altın her daim para sayıldığı için benim tavsiyem bunlardan yine siz kopmayın. Belki şu dönem önceliğinizi gümüşe koyun, sonra altına koyun ama platini de hani 100 birimi yatırıyorsanız 10 birimini de platine yatırın. Yani değerli madenlere 100 birim yatırıyorsanız örnek vereyim. Hani 45-45-10 yapın. Veya efendim 50 gümüşe gidin, efendim 40 35 altına gidin, 10-15'te platine gidin. Yani böyle bir mix içinde yapın bunu. Bunu söylemek istiyorum. Ha, bir de bu tabii normal vatandaş bir de kredibilitesi olan insanlar ne yapsın? Kredibilitesi. Kredibilitesi olan insanlar da alabildikleri kadar kredi alsın. Ve bunu elle tutulan varlıklara yatırsınlar. Bu ne demek? Mesela gayrimenkul. Bugün baktığınız zaman ben ne söyledim? 2040-45'lere kadar ciddi bir enflasyon dönemi gelecek. Bu faiz oranlarıyla mı kredi alsınlar Artuğ Bey? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. ENAK %80 demiş. Bizim istatistik kurumumuz 40 demiş. Hadi gelin 60'ta anlaşalım. Bu ne demek? 100 birim kredi aldıysanız seneye onun alım gücü 40'a düşecek. Yani 100 birimlik krediniz, örnek veriyorum, 40 birimmiş gibi bir yük bindirecek seneye sırtınıza. Ama bunu koyduğunuz değer, bu parayı 100 birimi yatırdığınız değer, örneğin bir gayrimenkul olabilir, altın olabilir, bir şey olabilir. Bu uzun vade baktığınız zaman bu değer kaybını yaşamayacak. 100 birimlik alım gücüydü ya, o 100 birimliği devam ettirecek. Ha 90'a düşebilir, 120'ye çıkabilir. Ne oldu bir anda? 60 birimlik değer kaybı kredinizde düştü. Kredinizden düştü. Varlığınızdan düşmedi. İşte sihir bu. Paradan para kazananlar böyle kazanıyor. Artuğ Bey, son soru şöyle sormak isterim. TL faizi parası olan vatandaş değerlendirdi. TL faizden kaçmak için o kritik eşiğe geldik mi? Hala TL faizi değerlendirenlere ne önerirsiniz? Ben düşünmüyorum daha kritik seviyede olduğumuzu. Ee, devletin %2,5 düşürdü. Diyorum ya, ya 2,5 gitsin. İşte 3-5 defa daha düşürsün. 10 puan daha düşsün toplamda. Ee, ama realde şu anda bu ekonomik politikayı kolay kolay değiştirecek nefes yok Türkiye'de. Yani efendim neymiş? Rezervlerimiz 100 küsür milyar dolar dolmuş. Okey, dolsun da. O rezervleri biz 3 ayda tükettiğimiz günleri de biliyoruz. O yüzden e, Türkiye bakın çok ciddi bir nokta var. 2000 yılında o hani ciddi anayasa kitabını sallamıştık, büyük hikayeler yaşanmıştı falan ama o zamanki krizde öngörülebilirlik diye bir şey vardı Türkiye'de. Ekonomi politikaları e, dünya futbol kurallarına göre futbol oynuyor. Şu an e, yani evet bir yıldır az çok yine ona döndük gibi ama bu ne kadar daha devam edecek? Edecek mi? İşte öngörülebilirlik bu. Bu şüphe var dünyada. Bu şüphe varken size demin bahsettiğim gibi geçen yıl Nisan aylarında gelen o sıcak para geldiği gibi gider. O yüzden bunu riske atamazsınız. Siz Türkiye'de şunu yapacaksınız.
Bu gelen sıcak parayı sanayiye, üretime, iş sahasına yönlendirebilirseniz, o zaman bakın, gayrimenkule sıcak falan da söylemiyorum. Gayrimenkul benim için mesela bir balon ekonomisidir. Niye? Krediye bağlıdır. Ama sanayi öyle değil. Sanayi, üretim, tüketim direkt birbiriyle ilişkili. Efendim, çikolatayı üretirsiniz, çikolatayı yersiniz. Şimdi gerçek, reel ekonomiye bunu siz koyabilirseniz, üretimi arttırıp, iş sahasını arttırıp, tasarruf ekonomisini doğru uygulayıp, diğer tarafta da structural reform, yani ekonomik reformlarınızı doğru yaparsanız, vergisinden, algısından, çalgısında, bu, evet, çok maliyetli gelmiş olan sıcak para kademeli olarak çıkabilir, ama o çıkana kadar siz altyapınızı düzeltmiş olduğunuz için artık bu sıcak paranın yerini sizin öngörülebilirliğinize, geleceğinize inanan yeni yatırımcılar alır. Dolayısıyla o para eksilmez piyasadan, tam tersi artar. Bu vesileyle de hem Türk liranız değerli kalmaya devam eder, yüksek faiz kullanmak zorunda kalmaksızın faizinizi indirmeye başlarsınız, gibi 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 hikayeler. Yani olay aslında ev ödevine bakıyor. Bu ev ödevini doğru yaparsanız faizin yükünün altında ezilmez. Ama sorunuzun cevabı, biz yine çeneyi tutamıyoruz, kusura bakmayın. Siz bir soruyorsunuz, biz bin anlatıyoruz. Ee, Özünde önümüzdeki yakın süreçte, birkaç ayda, bu yapının pek değişebilitesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hızlı bir değişim zarar verir. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye geldiğinizde stüdyoya bekliyoruz. Sizi böyle camdan cama olmuyor. Hem özlüyoruz hem yüz yüze masada yapılan sohbetin tadı başka. Yine de çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. İzleyicilere de çok teşekkür ediyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Artur Bey, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar böyle 3 ayda bir sizinle mutat, tabiri caizse, birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz için Allah daim etsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Aileye selamlar.